bir karavanın içinde 20 kişi kış soğuğunda dip dibe olmak zorunda kaldığında, birbirini tanıdığında, muhabbet ettiğinde o enerjiler birbirine uyumlandığı zaman ortaya çıkan işler bence çok daha başkaydı. Kesinlikle. Yani ben onu mesela özlüyorum. Mümkün değil Tuğba dedi. Hemen git kağıtlarını getir, seçim yapıyoruz. Bir o dergideki fotoğraftaki kızı arıyor. Bir de reklamdaki kızı arıyor. Bir tanesinde saçım uzun, bir tanesinde saçım kısa. İkisi de aynı kız. Aynen. Güzelmiş. Ama o haberi yok. Ben bu çocuklara annelik yapamayacaksam neden çocuk yaptım? Nasıl bir hisse kapıldın Büyük sete geçin? şuursuzluk, bilmiyorum ki. Çok tatlı söylüyorsun. Yani hiç hatırlamıyorum. Merhaba, Neden Filmimi Çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu çok sevgili Tuğba Büyüküstün. Hoş geldin Tuğba'cığım. Hoş buldum Zeynep. Valla bu kadar kısa Fransa, İstanbul arası gelirken zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Bir süredir orada yaşıyorsun, devam ediyorsun Evet, değil mi? evet. Kızlar okulda. 2 seneye geçti. Aslında güzel bir şey gitmeli gelmeli çünkü bu taraftan da kopmuyorsun. Bir sürü Yok, deneyimler var. mümkün değil zaten. Yani Tabii. buradan kopmak. Mümkün değil, evet. Şeyi söyleyeceğim. Tabii biz burada biraz insanların hani kariyer, sektör onları konuşuyoruz ama ikimizin de çok sevdiği biriyle başlamak istiyorum. Tomris Giritlioğlu. Senin hayatında önemli bir yeri var. Çok. Aslında senin hikayen de biraz onunla şekillenmeye başlıyor değil mi? Onunla başladı. Onunla başlıyor, Yani evet. şekillenmek değil, onunla başladı. Keşfetti seni. Evet, yani keşfetmek mi ne bilmiyorum ama Tomris Giritli olmasa ben oyuncu olmazdım mesela. Çünkü sen Güzel Sanatlar Fakültesi sahne dekor. dekor Evet, aynen, bölümünde dekor, okuyordun. kostüm okuyordum. Ve o alanda da gelişmek istiyordun. Aynen öyle. Peki çocukluğunda sinemaya merak, oyunculuğa merak böyle bir şey var mıydı? Yani sinemaya merakım var tabii ki. Sinema, tiyatro. Annem beni çok tiyatroya götürürdü mesela. Annemin çok merakı vardı. O yüzden biz her hafta tiyatroya giderdik. Sinema, film zaten hani. Ama oyuncu olmak hiç hayal ettiğim bir şey değildi. Böyle bir şey hayal etmedim hiç. Yeteneğin de var, çizimle giriyorsun çünkü. Aynen, o yani çizimle dekor, sahne ve dekor bölümü bayağı önemli bir bölümdür. Yani Evet. çok kıymetli bir bölümdür. Ya zaten bölüm 10 kişi alıyor her sene. Mimar Sinan zaten hani toplasanız her bölüm 10 kişi alıyor güzel sanatları. Ben o bölümü kazanamamıştım mesela. Benim de ben fen matematik okudum. Önce mühendis olacağım diye başladım. Arkasından ben genetik mühendisi olacağım dedim. Sonra resim benim ilk aşkım. Yani hayatımda ilk yaptığım şey resim yapmak aslında. Kendimi ifade etme şeklim. Sonra dedim ki benim böyle bir şey seviyordum ben. Tekrar bir başlayayım bakayım ne oluyor falan derken tekrar resim hayatıma gelince endüstri ürünleri tasarımı falana döndüm. Endüstri ürünü ve ODTÜ'de var girebileceğim. Bir Mimar Sinan'da var derken önce ODTÜ sonra Mimar Sinan, yani resim ağırlık kazanmaya başladıkça böyle bir Mimar Sinan'a çevirdim yüzümü. Sınavlardan sonra hatta lisemizin müdürü çok kızmıştı bana. Demişti ki ben Mimar Sinan mezunuyum ve 3 senede anca kazandım. Orayı kazanmak çok zor biliyorsun değil mi? Çünkü ben seçim yapmadım, yani başka hiçbir bölümü seçmedim. Ben dedim Mimar Sinan'a gireceğim. Mümkün değil Tuğba dedi. Hemen git kağıtlarını getir, seçim yapıyoruz. Sonra annem dedi ki emin misin başka bir şey istemediğine, yani yapmaz mısın dedi. Yapmam dedim. Hani kendimi göremiyorum dedim başka bir şeyde. Tamam o zaman dedi. Biz bir daha hiç geri dönmedik okula. Ne güzel, harika bir şey. Ya evet. Aslında tabii ben de mesela çok Mimar Sinan'da mesela resim bölümüne girdim ama orada okumadım. Şeyde okudum, Marmara Güzel Sanatlar'da okudum, sinema. Ama hiç kolay değildir. Hele sahne, görüntü sanatları ve dekor, kostüm o bölüm gerçekten zor seçer. Demek ki bayağı geçecek. Kursa falan gittin mi çizim için? Çizim için bir sene kursa gittim, evet. Evet, o çünkü öbür türlü Mimar Sinan'a öğrenmek. Aynen. Çünkü Marmara'nın şeyi farklı, tabii. Çizim şekli farklı, boyutları bile farklı. 35'e 50, Mimar Sinan'da 70'e 50 çalışıyorsun 35-50 evet. Aynen evet 35-50 çizerek ve hatta benim yani sinema televizyona girdiğim sınavda orada hizmetlileri çağırıp işte oturtup tabii. Onları çiziyorduk. Yok sonbahar yaprakları çiziyorduk. Aynen. Bu arada tabii Tomris'le başladığım için sen orada okurken Tomris seni nasıl buldu ve işlere dahil etti? Ya orada enteresan bir şey var. Daha okulu yeni kazandım. Atölyelere bakıyorum. İşte resim atölyesinde dolaşıyorum. Hangi hocalar nerede? İşte bilmem nereye dolaşıyorum falan derken orada o gün bir fotoğraf çekimi var. Ben de müthiş utangacım ve benim hatta 9 yaşımla 18 yaşım arası neredeyse fotoğrafım yok. O kadar hoşlanmıyordum fotoğraf çektirmekten. Ondan sonra ve bir şekilde ikna ettiler beni. Bir çekelim mi sizi falan filan diye. Öyle sonra
Sonra o oraya gitti, buraya gitti falan filan derken ben reklamlarda oynamaya başladım üniversitede okurken. Reklamlarda oynayıp para kazanıyorum. Aynı zamanda benim şöyle bir şey de oluyordu benim için. Seti gözlemleyebiliyordum. Kim ne yapıyor ve benim yapacağım iş ne ve bu iş nasıl yapılıyor? Tabii. İnsanlarla tanışıyordum ve o gözlem benim için çok önemliydi. O yüzden de benim işime geliyordu açıkçası. Hem para kazanıyordum hem yapacağım işi gözlemleyebiliyordum. Tabii network oluşturuyorsun. Aynen. Sonra Tomris Hanım bir reklamda görmüş beni. Bir de şey yapmıştım. Bir dergide moda editörünün yanında asistanlık yapmıştım bir yaz. Orada yine benim fotoğrafımı çekmişlerdi. Bir o dergideki fotoğraftaki kızı arıyor. Bir de reklamdaki kızı arıyor. Bir tanesinde saçım uzun, bir tanesinde saçım kısa. İkisi de aynı kız. Aynen. Güzelmiş. Ama haberi yok. Diyor ki kısa saçlı olan geldi. Uzun saçlıyı da görmek istiyorum. Gönderdik. Hayır diyor, kısa saçlı olan geldi. Nur içinde yatsın, öyle diyelim. Onu söyleme tonlamasını hisseder Duyuyorsun, gibiyim, değil mi? duyuyorum kulaklarımda. Zaten Tomris'in hani bu görüşü çok önemliydi. Yani çok önemli oyuncuları, sektöre, yönetmenleri, görüntü yönetmenlerini. Evet, öyle bir sezgisi vardı. Müthiş. Şöyle oldu. Tomris Hanım bana direkt başrol teklif etti bir projede. Ben dedim ki ben yapamam. Hani benim böyle bir zaten merakım yok. Son sınıftayım. Ben yapamam dedim. Nasıl yapacağım dedim yani. Ben zaten dizi izleyecek vaktim de yok. Ben nasıl olduğunu da bilmiyorum dedim. Hani ondan sonra bir daha dedim ben yapamam. Ondan sonra şey geldi. Çemberimde Güray'a Çağan. O zaman da Çağan'ın yani böyle izlediğim ne kadar enteresan. Evet, çok hani güzel. açıları bilmem Evet. böyle ilgimi çeken bir yönetmen. Bir de daha küçük bir roldü. Dedim tamam deneyebilirim yani. Hani bunu en azından şey dedim. Hani bir kostümü giyip bir şey hani bir oyuncu nasıl hissediyor? Onu deneyimleyip sonra işimi daha iyi yapabilirim. Güzel. Dedim. Aslında sağlıklı bir alan seçiyorsun kendine. Ben de biraz öyleyimdir. Yani önce bir göreyim ne oluyor, bir hissedeyim. Mesela bu podcastleri oturtana kadar burası başka bir ofisteydi. Belki bir sene gittim geldim konuştuk, böyle mi olur öyle mi olur filan. Ondan sonra bir tane de test yaptık ve ondan sonra oturdum bu koltuğa. Çünkü galiba alanı tanımak çok değerli bir şey. Ama zaten orada hemen fark edilmeye başlandı senin durumun. Çemberimde Gül Oya'yla. Oradan da ilerledi. Peki onu ilerletirken mesela ilk gittiğin set, hani reklam setleri dışında dizi seti, ne hissettin orada? Yani kendini çok rahat hissettin mi? Zeynep hiç hatırlamıyorum, Hiç biliyor hatırlamıyorsun. musun? Heyecandan herhalde. Herhalde bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Çünkü hiç bana ait olmayan bir alan ya ve benim hayatımda kendimi hayal ettiğim bir alan değil. Kendine odaklısın. Çünkü işimi iyi yapayım'a odaklandığın için evet. etrafı görmedim belki Aynen de, değil yani mi? hayır, gözlem yapıyorum. Kareler var ama hissim yok. Hissin yok. Çünkü tamamen gözlem yapacağım, anlayacağım. Sonra da ben yine dekor, kostüm neyi seçeceksem o alanda işime devam edeceğim. edeceksin. Yani aslında benim burada olmam amacım benim çalışacağım kişilerin nasıl hissettiğini anlayıp daha iyi yapmak ilerleme. için. Aynen. Süper. Dolayısıyla hissimi bilmiyorum. Sadece kareleri hatırlıyorum, Hatırlayabiliyorsun. insanları hatırlıyorum, ortamları. Evet. Peki senaryoda rolün geldi. O rolü oynayacaksın. Senaryoyu okudun. Nasıl bir hisse kapıldın Büyük sete geçin? şuursuzluk, bilmiyorum ki. Çok tatlı söylüyorsun. Yani hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ama yönetmen geldi, ama Çağan geldi. yani- Sana dedi ki şöyle böyle bir şeyler yönlendirme yaptı ama herhalde. tabii ki öncesinde bir kere şu var. Hep izlediğin, bildiğin ve müthiş oyuncularla Aynı yerdesin. yerdesin. Ve ben şunu hatırlıyorum en çok Zeynep. Böyle sahnem olmadığında bile mesela böyle seyrederdim oturup nasıl oynuyorlar, ne yapıyorlar diye. Böyle seyrederdim yani. İçselleştiriyorsun her şeyi. Belki ondan. Peki sen birdenbire bu profesyonel oyunculuğa geçiş yapınca ailende bir şey oldu mu? Ya şöyle, Çemberimde Güray'ı tamam dedikten sonra babam şey dedi, ya Tuğba dedi, sen özgürlüğüne çok düşkün bir insansın. Bunu nasıl yapacaksın dedi. Yani bu tanınma etme ve şeylerde daha o zaman başlamamışım bile. Hani böyle bir şey var ve ben yapmak istiyorum diye ailemle konuştum. Sen dedi özgürlüğüne çok düşkünsün ve öyle insanlar seni tanıyacaklar, edecekler. İşte dışarıda rahat hareket edemeyeceksin. O hiç sana göre bir şey nasıl? Ben dedim ki baba dedim, yani ben herhangi bir iş yapıyor gibi düşün dedim. Yani hani ben öğretmen de olabilirdim. Bu da öyle bir iş dedim. Bir iş yani yapacağım. Eve döneceğim. Zaten buna ben devam etmeyeceğim. Sadece bir deneyeceğim dedim. Öyle başladın işe. Ama zaten hayat Öyle ondan başladım. sonra evet başladı ve sonra bitmeyen bir acayip Aynen derecede öyle. işte. Sonra Tomris Hanım bırakmadı. Yani benim hayatımda çok 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 değerli, çok önemli bir Evet yeri var zaten tabii ki. Yani evet. Senin ama yani ondan sonra gitgide ilerliyor ve ben yine rahmetli diyeceğim Yusuf Kurçenli filminde seni gördüm, Yüreğine Sor'da. Aa dedim bayağı böyle orada bir başrol ve yürüyorsun. Aa dedim ne kadar güzel, yani o ana kadar hep ekranda çünkü ben dizileri de çok yoğun seyreden birisiyim. Yani işim
o deyip bir tarafa bakan diyen birçok şeyi bir arada görüp, çünkü aslında diziler çok nabız tutmayı sağlayan işler bence. Yüreğine Sor'da başrolü gördüm ve dedim ki yani bana dediler işte o potansiyel nasıl, dedim ki o kadar oyunculuk ve şey olarak güzel ki, atmosfer vesaire. Onlarla kısa bir böyle bir buluşmamız olmuştu. Bunu konuştuğumu ve seni orada sinemada da mutlaka olmalı diye kendi kafama yazdığımı hatırlıyorum. Onu sana çok samimi söyleyeyim. Ama tabii sonra ben çok uzun zaman seyrettim işte Gönül Çelen vesaire, böyle ard arda gitgide yükselen bir durum söz konusu. Burada konuşuyoruz ama hiç kolay bir şey değil. Bu süreçte aslında hayal kırıklığı dediğin ya da Allah kahretsin ne oldu dediğin, niye girdim bu işe dediğin zamanlar oldu mu? Hayal kırıklığı dediğin şeyler oluyor. Hep olacak zaten hele, de. Biliyorsun başlarda bu sistem bugünkü gibi değildi. Çok daha zordu. Yani ben ilk başladığım zamanlarda, şu anda setlerde saatler tutuluyor. Aynen, yani yiyecek, içecek. yemekler, saatler, tabii. Herkes başka bir yemek söylüyor. Kesinlikle. Herkesin karavanı var. Yok ambulans tabii. var, bilmem ne tabii. var. Herkesin ayrı karavanının olmadığı zamanlarda bir karavanın içinde 20 kişi kış soğuğunda dip dibe olmak zorunda ve kaldığında, birbirini tanıdığında, muhabbet ettiğinde, o enerjiler birbirine uyumlandığı zaman ortaya çıkan işler bence çok daha başkaydı. Kesinlikle. Yani ben onu mesela özlüyorum. Tabii. Çünkü şimdi herkes ayrı karavanlarda. Hadi set diyorlar, herkes çıkıyor. Evet, onun da başka. Ama o enerji uyumlandığında bence çok daha başka bir enerjisi oluyordu işlerin. Kesinlikle vardır. İşte uzun metrajda biz aslında onu biraz yaşıyoruz. Yani ayrı karavanlar vesaireler olabiliyor. Ama yine de onun bir ruhu var. Hani yemek yerken vesaire yaparken zaman zaman hatta setler bittiğinde ben hafif depresyona giriyorum. Çünkü hani öyle bir zaman yaşamışız ki sanki hakikaten de anılarımda ölümsüz unutmadığım şeyler onlar yani. Tabii. Çok da güzel, o paylaşımı haklısın, çok haklısın. Peki ondan sonra sana gelen işlerde senaryoyu okumaya başladın, okuyorsun. Hani kriterlerin ne? Mesela bir senaryo okuduğunda tabii ki çok hani eminim hoşuna giden kadar gitmeyen bir dolu şey olabilir. Ama ilk ne seni çekiyor? Ya burada olmalıyım dedirten şey ne oluyor? Şöyle tanımlıyorum. Eğer karakter benimle konuşuyorsa. Tamam, yani yakınlık kurduysan. karakterle sohbet edebiliyorsam senaryo çok güzel. okurken. Çok güzel bir şey söyledin. Literatüre göre kullanacağım bunu bak. Senaryo ile konuşabiliyorsan süper bir şey. Doğru. Aslında benim için de biraz hani baktığım zaman, okuduğumda ben onları tanıyorum. Bir yerde dinliyorum ya da yan komşu olmuşum. Görüyorum. Bildiğim bir şeymiş gibi geldiğinde çok daha hızlı içine giriyorum. Değil mi? Böyle görmeye başlıyor. Yani görüyorsan okuduğun şeyi kesinlikle. Zaten şey kendi kariyerinde çok önemli yönetmenlerle, ustalarla çalışmaya devam ediyorsun. Şunu soracağım. Yönetmenlerle çalışırken, onun için yönetmen girişini yaptım. Yönetmenlerle çalışırken onları da anladığım kadarıyla yoğun dinliyorsun herhalde. Dinleyerek mi yapıyorsun yoksa karakteri nasıl konuşuyorsunuz? Ne bekliyorsun bir yönetmenden? Enteresan geliyor bana. Çok enteresan bir iş bu. Yani bir senarist bir şey yazıyor, bir hikaye yazıyor. Hikayeye karakterler koyuyor. İşte sonra sen o karakterlerden biri olacaksın. Sen onu okuyorsun ve bir şey görüyorsun. Yönetmen okuyor, başka bir şey görüyor. Atıyorum kostümcü okuyor, başka bir şey görüyor. Görüntü yönetmeni okuyor, başka bir şey görüyor. Yapımcı başka bir şey. Yani sonra onları toparlayıp tek bir vücuda getirmek çok enteresan geliyor bana. Çünkü gördüğün şeyleri bir yerde buluşturman gerekiyor. Doğru. En doğru noktada buluşturman gerekiyor. O yüzden de hemen hemen aynı dili yakalayabiliyor olman lazım ve birbirine karşı bence ön yargısız, açık bir şekilde o karakteri konuşabiliyor olmak gerekiyor. Masaya yatırmak lazım ki orta noktada buluşabil. Şeffaf ve hatta çatışma iyi bir şey bazen. Evet, karakter kesinlikle. için çatışma yapmak bence iyi bir şey. Çünkü ya bunu bana birbirimizi ikna ederek, yoksa sonuçta aynen iş yapmak öyle. Ve işi iyi yapmak için Aynen uğraşıyoruz. Öyle. Bu çok güzel bir şey. Aslında o sezgilerin hani kuvvetli olduğunu biliyorum. Orada da zaten senin bence sezgilerin de çok yardım ediyordur o karakterle ilgili. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Çünkü bizim işin sinema veya görsel işitsel alan, dizi ne olursa olsun kolektif bir sanat ve herkesin birbirini beslediğine inanan birisiyim. Yani dolayısıyla yönetmenlerin de o çok boyutlu olması, açık olması çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Ve yönetmene ve görüntü yönetmenine güvenmek de çok önemli. Çok. Tabii ki. Çünkü senin ilk seyircin o. Orada kamera dururken ve sen burada bir şey yaparken senin ilk seyircin o. Dolayısıyla doğru. Orada güvende olduğunu bilmek. Tabii. Ve oradaki insana oynamak istemek. Tabii. Yani o sendekini oraya vermek istemek ve onu vermekten keyif
keyif aldığın zaman tabii canım, müthiş bir o şey bu. başka bir şey oluyor. Tabii başka bir şey daha var. Senin yani başrol oynadığın zaman karşında da bir başka oyuncu daha var ve o uyumun yakalanması. Orada da aslında önden bir çalışma, bir takım şeyler, hani beraber oynadığın, birebir seninle beraber oynayacak oyuncularla oturup önden konuşmak, anlaşmak, karakterleri birlikte yapmak, nasıl geçiyor süreç? Yani şöyle, ben orada biraz şöyle bakıyorum. Eğer ben senaryonun içinde tanışıyorsam o kişiyle, önden çok beraber olmak, illa anlaşmak Öyle bir gibi derdin. bir gereklilik hissetmiyorum. Çünkü zaten başında yabancıyız. Sonradan yavaş yavaş tanışıyoruz. İlerliyoruz. Zaten hikayenin içinde de yavaş yavaş enerji uyumlanıyor falan filan. Ama tabii ki kardeş oynuyorsan, daha karı koca oynuyorsan, bilmem ne oynuyorsan, o zaman başka Fark bir şey. ediyor. Yani dokunmanın, özel bir iletişim şeklinin gelişmiş olması gerekiyor. Şimdi bir de bu daha önceki bölümlerde söyledik. Bu intimisi koçlar da devreye giriyormuş artık bazı çekimlerde. Ben Bilmiyorum. denk gelmedim hiç. Daha işte yeni başlıyor. Öyle mi? Oyuncu sendikası, evet. Hadi bakalım. Yakınlık koçu. Ama bu sadece bir kadın erkek vesaire değil, ne bileyim, bir çocuk yıkanacakken dokunulması gereken, o sınırın geçeceği yerde. Bakalım o da nasıl bir deneyim aslında, geçirdim diye merak ettim. Evet. Çünkü şimdi Amerika'da falan mecburi, bütün bu hikayelerden sonra biraz mecburi kılınmış setlerde. Tabii biz de Türkiye'de işte Oyuncular Sendikası uğraşıyor bununla ama sonuçlarını göreceğiz uzun zaman içerisinde. İnşallah yararlı ve hani herkesin rahat, daha iyi performans sağlayacağı bir şey olur diye düşünüyorum. Kesinlikle, ama yani hani yaptığı işin farkında ve zaten birbirine saygılı kişiler arasında hiçbir zaman sınırlar aşılmıyor. Yani karşılıklı iki insan birbirine saygı duyarak İlerlediğin zaman. Aynen öyle, zaten öyle bir Peki, dert olmuyor. sen oyunculuk konusunda setlerde, aslında setler senin okulun olduğu gibi Aynen anlıyorum, öyle. değil mi? Aynen öyle. Ben çünkü şunu çok önemsiyorum. Yani bizim işlerimizde hangi alanı yaparsan yap, uygulamada öğrenmek gibisi yok. Yani diğeri zaten eğitim, hani okul dışında kimseye diploma sorulmuyor. Zaten eğitim hayat boyu devam ediyor. Yani ben de hala bir sürü konularda eğitim alıyorum. Hala deme nedenim hani kendime bir şey olmaktan değil, artık yaşım daha ilerlediği için. Bence çok da sağlıklı. Belki kariyerinde bu kadar sağlıklı ilerlemenin bir parçası da olabilir. Belki yani hani o gözlem tutkum da muhtemelen geldi. Ama zaten sen güzel sanatlar okuduğun için gözlem işin ayrılmaz bir parçası. Evet. Bu arada sen 42. Emmy'ye aday gösterildin. Evet. Bence müthiş bir şey. Ondan sonra başladı. İnşallah en güzelini de alırsın diye düşünüyorum. Bir sürü ödülüm var ama başka bir tarafın daha var ki, sivil toplum alanında, yani sosyal sorumluluk dediğin şeyi çok önemsiyorsun. UNICEF'in temsilcisiydin, değil mi? Mesela hatırlıyorum, ben Sabancı Vakfı'nın ilk yarışmada, daha hiç kimse ne olduğunu bilmiyor, sen geldin, jürilik yaptın ve biliyorum ki hep destekleyici bir tarafın var. Yani bu hem bence senin bu yapında zaten vardı. Şimdi oyuncu olunca çok daha biraz bundan konuşalım mı, ne dersin? Nasıl düşünüyorsun? Yani insanlara destek olmak, bir şeyin elçisi olmak, iyi mesajlar yollamak. Şöyle, benim için zaten çocuklar bambaşka bir yerde duruyor. Yani benim küçüklüğümden beri öyle. Ben çocukları çok seviyorsun. 5 yaşındayken bile çocuk bakabiliyordum. Her zaman çocukları çok sevdim. Çocuk demeyeyim, bebek o zaman tabii ki. Benim için çocuk bebek oluyor. Neyse. Tabii sen o zaman çocuk, sen çocuksun çünkü. Aynen, ben 7 yaşında bana kuzenlerimi bırakıp gidiyorlardı yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Ben her zaman koruyucu bir yapım var. Evet, yani çok anaç bir tarafım var benim karakter olarak. Dolayısıyla her zaman çok değerli oldu. Tabii oyuncu olduğun zaman daha yaptığın şeyler, hareketlerin, söylediğin şeyler çok daha fazla yere ulaşabiliyor. Bunun da avantajlarını kullanmak gerekiyor böyle alanlarda tabii, diye düşünüyorum. Yani. Bir de sen bildiğim kadarıyla kısa filmcilere, bir takım yeni gelen insanlara da son derece açık davranıyorsun. Hani biliyorum bazen inandığın bir şey olduğunda başrol olmayabilir, destekliyorsun. Hani bunlar da değerli bir şeyler. Benim için her şey inanmaktan geçiyor zaten. Yani inanıyorsam, görüyorsam orada başka hiçbir konu olmuyor. Yani evet, aynen. Tabii burada baktığımız zaman işte kadınların da, kamera önündeki kadınların, özellikle oyuncuların kamera arkasında çok son yıllarda konuşulan bu fırsat eşitliği, yani kadın rollerinin biraz daha artık daha avantajlı bir şekilde yazılması, daha o yaş ayrımcılığına girmemesi gibi bir takım şeyler var. Bu konuda bir şey söylemek ister misin? Çünkü bu benim için önemli bir konu. Her konuğuma soruyorum. Ben çok şanslıydım Zeynep. Evet, yani onu görüyorum. Yani ben Tomris Giritloğlu gibi bir kadınla başladım ve Tomris Giritloğlu her zaman çok güçlü kadın karakterleri
Çok önemli bir yeri var orada. Çok evet, önemli kesinlikle. bir yeri var ve Tomris Giritlioğlu gibi bir kadınla bu işe başlamış olmak tabii ki, yani şu anda bana en sevdiğin işin diye sorduklarında yarısından fazlasını sayıyorum. Bu çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Yani hepsinde çok güçlü kadın karakterleri Evet, oynadım ona da ben. dikkat ettim ben aslında seni böyle çalışırken. Bence evet, Tomris'in olması şeyi getirmiş çünkü o öyle projelere giriyordu. Ve şeydik, yani her bölüm yazıldıktan geldikten sonra bize oturup yani tartışırdık, karakterleri tartışırdık. Bu en son bunu yaptı, şimdi bunu yapar mı, buraya gider mi bu karakter, neden gitmez, ne olur? Yani çok değerli şeyler bugün yok. Evet. Bugün yok yani, gerçekten çok şanslıydım. Çünkü aslında evet, şimdi tabii bunu birazcık hani işte Avrupa'da falan hani dikkat ediyorlar artık. Çünkü bu sadece Türkiye'ye dair bir şey değildi, bütün dünyada aynen, bütün olan bir dünyaya şeydi. dair bir şey. Biraz daha ama tabii eklektik olmaması da çok önemli. Yani hani mış gibi gözükmenin bir alemi yok. Bu anlamda Bizde da şey önemli. vardı tabii, yani benim de başıma geldi mesela, işte hani şöyle olsan mesela, atıyorum diş etlerin gülerken çok görünüyor, diş etlerini kestirip dişlerini düzelttirsen mi? Tabii. İşte silikon yaptırsam mı göğüslerine falan gibi şeyler ilk başlarda geldi tabii ki. Tabii, tahmin edebiliyorum. Yani orada da insanın her zaman inandığı yerde durması gerekiyor diye Tabii, yani düşünüyorum. benim farkım, ayrıcalığım o. Yani sonuçta daha farklı bir şey olabilirdi. Ben öyle diyorum bazen, malzeme bu, bundan da ötesine gitme diyorum yani. Peki şunu soracağım sana. Tabii sen bir taraftan da aslında zaman yönetimini sormak istiyorum sana. Çünkü ikizler var. Ve onlar kaç yaşına geldiler şimdi? 13 olacaklar. 13 yaşında olacaklar. Sen de maşallah ablaları gibisin. Öyle gözüküyorsun. Yani hem iki çocuk hem arada o yaptığın bütün işler, bir şekilde hayatını onlara göre ve kendi hayatında onlar arasında bir denge yaratmak bence çok değerli. Bunu nasıl başarıyorsun? Saydığın işlerin çoğunu ben kızlardan önce yaptım. Yani ben çok çalıştım o dönem. Ve dediğim gibi yine söyleyeceğim, çok şanslıydım, çok güzel işler yaptım. Kızlardan sonra daha az, daha seçerek iş yapmaya başladım. Çalışma günlerimi Haklı daha olarak. kısıtlı tutabileceğim işler yapmaya başladım. Çünkü benim için şöyleydi. Ben bu çocuklara annelik yapamayacaksam neden çocuk yaptım? Çok haklısın. Bakıcı büyütecekse ben niye çocuk yaptım ki? Zaten sen bayağı kendin her şeyle ilgilenen bir annesin, öyle görüyorum. Ondan sonra işte daha seçerek yapmaya başladım. Boşandıktan sonra yaklaşık 4 sene hiç çalışmadım. Direkt sadece kızlarla ilgilendim. Arada Büyük bir 3-4 sene falan yapmış. bir boşluğum var benim. Hiç çalışmadığım. İşte onlar biraz büyüdükten sonra tekrar başladım ufak ufak. Sonra zaten Paris'e taşındık. Şimdi daha seçerek, daha özenli. Nokta atışları. Daha nokta atışı, daha az ama öz şeyler yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorsun. O zaman hani bu daha seçerek derken hayır demeye daha çok başladın projelere. Evet. Ama senin için zor bir şey mi hayır demek? Ne açıdan? Kimi insan hani hayır demekte sıkılıyorum, nasıl diyeceğim, ne yapmayacağım falan diye düşünür ya. Bazen çok hissetmediğim bir iki iş var hayatımda. İşte hayır diyemediğim için evet dediğim. Sonrasında o kadar canım yandı ki. İşte, tabii. Çünkü sen hayır diyemiyorsun ama başkaları... Evet. O yüzden şu anda hayır demek o kadar zor değil. Bunu o kadar iyi anlıyorum. Ben öyle öğrendim. Yani hele benim kuşağım, ben senden büyük olduğum için biz bazen espri yapıyoruz kendi kuşağım. Biz hayır diyemediğimiz için evlenen filan insanlarız, öyle söyleyeyim sana. O yüzden gülüyorum yani. Bunu bir arkadaşıma söyledim. Dedi ki ya hayatımda bu kadar doğru bir şey duymadım. O yüzden de bu önemli. Geçtiğimiz günlerde bu Kızıldeniz'de jüri üyeliği yaptın. Evet. O nasıl bir deneyimdi? Jüri olmak. Evet, birazcık onu anlatır jüri mısın? oldum daha önce. Tabii oldum, bir sürü oldum. Çok değerli ben en festivallerin. Esas Sabancı'da yaptın ya benim. Yani çok değerli film festivallerinde jüri üyeliği yaptım. Kızıldeniz'dekinde. Özellikle bunu niye Kızıldeniz'i sordum? Çünkü farklı bir coğrafya ve artık batı değil, biraz doğudan gidiyoruz ya. Hani o açıdan sordum. O anlamda şeyde yaptım mesela daha önce. Los Angeles'ta Asya Filmleri Festivali'nde yaptım. Güzel. Orada da yine Orta Doğu, Asya, Afrika filmleri üzerinde bir film festivali var. Orada kaç sene önce, herhalde 5-6 sene önce bir jüri üyeliği yapmıştım. Ama bu daha şeydi. Mesela orada bize önden filmler gelmişti. Hepimiz seyretmiştik. Sonra gelip işte orada, bu hayır, hepimiz orada izledik. Orada konuştuk. Çok daha birebir, çok daha intens geçen bir festivaldi. Tam bir jüri deneyimi Tam olmuş. bir jüri deneyimiydi, evet. Diğeri daha farklıydı tabii. Seçki çok iyiydi. Jüri üyeleri, jüri başkanı hani zaten her bakımdan çok çok enteresan, çok keyifli bir deneyimdi. Hem çok güzel vakit geçirdik beraber.
beraber. Hem çok yorulduk hem çok keyif aldık. Orada da ciddi bir hedef kitlen var senin, yani seni çok seven fanların var. Çünkü mesela biz seninle ne zaman sosyal medyada bir şey yazışsak altı dolu ve oradan dolayı ciddi anlamda doluyor. Peki aslında sen hani bir şekilde bütün bu yolları yaparken, yaşarken film çekmeyi hiç düşündün mü? Evet. Yönetmeyi. Evet. Düşünüyor musun? Biraz onu konuşalım. Neler yapmak istiyorsun? Yani şöyle, yönetmek istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Benim yazdığım şeyler de var. Fakat hepsi yarım. Bir ara bitirirsem, özellikle bir tanesi var, onu çekmeyi çok istiyorum. Öyle bir potansiyel gördüm sende. Öyle mi? Valla. Çünkü o kadar güçlü bir iç dünya hissediyorken, yani oyunculuk tamam ama onu başka türlü de akıtabileceğin yerler olabilir diye düşünüyorum. İstiyorum. Evet, bence istiyorum. yapmalısın. İnşallah filmde çekersin, o zaman da tekrar konuk ederiz. İnşallah, evet. Peki bu mesleğinde kariyerine yeni başlayan insanlar ve oyunculuk hedefi, senin böyle bir hedefin yoktu, bir şekilde yolun oraya gitti. Yine ama sanat dünyası içinde bir meslek seçmişsin, yani sahne dekoru, kostümü vesaire. Ama hani niyet hakikaten bu olan insanlara ve bu insanlar eğer okul vesaire de yoksa, çünkü şöyle bir inanç var, ben ona çok inanmam, hani konservatuvara gidemezsem oyuncu olamam. Yo, ben öyle inanmıyorum. Herkes, eğitim başka bir şey yani. Ne önerirsin? Ben de mesela o inanç vardı, çünkü ben akademiden mezun olduğum Tabii. için akademi şudur: eğitimini alamazsan yapamazsın. Kesinlikle. Dolayısıyla ben bunun handikapını çok hissettim oyunculuk sırasında. O yüzden Çünkü biraz ben bunun eğitimini almadım. Bir dakika, benim bunu yapmamam lazım. Yani yıllarca bu bende devam etti. Benim bunu durdurmam lazım. Ben bunu yapmamalıyım. Bu benim hakkım değil. Bunu ben çok uzun yaşadım. Ama evet, bu bir aynı zamanda da galiba bir içgüdü. Yani oyunculuk, insana ait şeyler var. Şarkı söylemek, müzik aleti çalmak, oyunculuk. Yani taklit etme yeteneği ya da işte perform etme yeteneği diyeyim. Resim. Bunların hepsi ilkel insana ait şeyler. Dolayısıyla bunlara ben bir noktada içgüdü olarak bakıyorum. Çok haklısın. Tabii ki bunu eğitimle başka bir noktaya taşıyabilirsin. Eğitimle bazen köreledebiliyor. Bunu da yaşadık biz akademide, Tabii bazen canım, oluyor. tabii. Ondan sonra kendi özgünlüğünü kaybedebiliyorsun bazen. Ama bunlar her şeyden önce hepimizin insan olarak, ilkel insan olarak içimizde olan şeyler bir kere. Oyuncu olmak isteyen insanlara ne? Bu çok zor bir soru. Evet, ama dünyayı görmek veya hayatı gözlem dedim mesela, bence önemli bir şey söylemiştin. Bence zaten gözlem yapmayı birinci yere koymayan kişi Çok için çok zor. Sanat zor zaten. Sanat zor. Sanat Evet. zor. Evet. Sanat Yaratıcılık çünkü zor. yaratıcılık, evet. Çünkü gördüğün bir şeyin defalarca yorumlamak, sanat Tabii. dediğimiz şey de o aslında. Bir süre sonra şey başlıyor mesela, oyunculuk yapmaya başladığımda bir süre sonra hayatın içinde kendi duygularımı sorgulamaya başladığımı fark ettim. Hakikaten ben şu anda üzülüyor muyum mesela? Hayatın içinde olan bir şeyden bahsediyorum. Yoksa üzülmem gerektiği öğretildiği için mi üzülüyorum? Kesinlikle. Buna tepki vermem gerekiyor diye mi? Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü bazen çok farklı tepkiler de olabilir, yani öyle baktığında. İşte o yüzden de aslında insanın ruhu üstüne gözlem yapması, araştırma yapması, ama kendi ruhunu araması çok gerçekten, güzel. İnsanın kendini bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ya önce kendini bileceksin. Kendi omurganı kuracaksın. Orası bir sağlam olacak. Çünkü orayı yıkabilecek ve zarar verebilecek o kadar dış etkene maruz kalıyorsun ki, orayı iyi kurmazsan ve oraya iyi tutunamazsan zor olabilir. Bir şekilde bir zırh geliştirmen gerekiyor. Yani benim aslında oradaki ölçüm şu oluyor: bir karar veriyorum. Vicdanım ve ruhum rahatsa o kararın sonunda çok mutluyum. Yani belki çok büyük bir fırsat kaçırdım ama mutluyum. Evet. O başka bir şey. Yani orada keşkelerim olmuyor. Keşkeleri, çünkü dönüp bakacak vaktim yok. Orada benim bir omurgam vardı. O kararı öyle aldırdı anlamında. Bazen hiç farkında olmadan akıntıya kapılıp gittiğin zamanda da dönüp keşke bunu 2 sene önce düşünseydim, ama yok, zamanı öyle olmadı, gelmiş diyorsun. Aynen öyle olmadı. Peki gelecek projelerin neler? Yani yeni projeler var mı? Yeni bir şeyler var mı? Yani film yapmak istiyorsun, onu anladım. Onun dışında. Yeni projeler, ya bir tane şimdi bağımsız film var çok yapmak istediğim. Beni Biliyorum, heyecanlandıran. ben Biliyorsun, biliyorum. Evet. Ya o da böyle hani açtım ve Çok daha güzel birinci proje. sayfadan o büyülü an oluştu ve konuşmaya başladık. Evet. O yüzden gerçekten çok heyecanlanıyorum ona. Evet, o bağımsız projenin yaratıcıları benim çok sevdiğim insanlar. İnşallah ne güzel. Ben de o işin içindeyim zaten. Evet, biliyorum. Evet. Biliyorum, onu çok yapmak istiyorum. Yani umarım şartlar oluşur ve bu yaz sete çıkabilirim.
yapabiliriz diye umuyorum. Ben Bakalım. şarttan oluşacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada her zaman yaratıcı projeler öyle hemen üstüne atlanılmaz. Yani gerçek anlamda hani buradan 20 sene sonra da klasik olacak ya da 100 sene sonra da izlenecek filmlerin yavaş gidilir. O da öyle gidiyor ama olacağına inanıyorum ve o projeyi ben okuduğumda gerçekten seni gördüm. Gerçekten. Yani, evet. Çok desteklediğim bir grup. Desteklemeye devam edeceğim o grupta. Orada da enteresan bir şey var benim için. Yani şeye gideceğim biraz. Hani bu bizim dünyamızda diyeyim, bizim yaptığımız işteki o kategori edilme halimiz. Evet. Yani orada yönetmen benimle çalışmak istediğini söylediğinde ya Tuğba yapmaz onu gibi cevabının Tabii ön yargılar alması. zaten. İşte bilmem ne, yok çok para ister, yok bilmem ne olur falan. Yani böyle bir şekilde bizim dışımızda kategorize ediliyoruz. Evet, ve birileri ona inanıyor veya inandırılıyor. Tabii. Ama öyle bir şey yok. Ya yani, aslında sanal yani başarı yaptığın noktada birileri seninle ilgili hikayeler üretmeye başlıyor. Aynen öyle. Şimdi sen kameranın önündesin, ben arkasındayım. Benim için de aynı şey geçerli. Aslında bu ön yargıların, etiketlerin bitmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü karşıdan aldığın hisle onu yapmaz. Nereden biliyorsun? Konuştun mu? Aynen öyle. Yani mesela kimse benim telefonum, sen de öylesin. Biz seninle direkt konuşuyoruz çoğu zaman. Benim telefonum belki de 15 senedir falan herkes de var. Yani herkes bana ulaşabilir. Hani ulaşıp cevap almayan da çok zordur. Ya üslupsuzdur ya bir şeydir yani, mutlaka dönerim. Ama mesela kibirli diye algılanırsın. Yani böyle enteresan bir durumu var bu işin. Maalesef öyle bir şey var. İnsanlar kendi yarattıkları hikayeye inanmayı seviyorlar birileriyle ilgili. Evet. Ama bu şekilde de öyle bir deneyimim oldu yani hani yani biz çok şaşırdık sen bunu kabul edince dediler. Nasıl yani dedim. Çok güzel bir senaryo, niye kabul etmeyeyim? Kabul tabii. etmezsin dediler. Kim dedi? Neden dedi? Tabii, yapmaz dedi. O bak okumaz dediler. Evet, falan. okumaz dediler. İşte bilmem ne yapmaz dediler. İşte bu bazı konulmuş kavramlar var ya, hani mesela benim mesleğim gereği hele felaket, yani yapımcıysan yani hiç Evet. her şeyin halbuki hiç alakası yok yani. Ben aslında hizmet veriyorum her şey iyi olsun diye. Ama öyle işte o algılar, benim derslerimde söylediğim bir şey var. Başkasının deneyimi sana bilgi olmasın. Yani sen kendi deneyimini dene ve yaşa Çok ve o önemli. senin bilgin olsun. Ay ne güzel. Evet. Çok önemli. Onu söylüyorum. Bütün öğrencilerime de söylüyorum onu. Dolayısıyla benim herkesle deneyimim tek ve biricik. Yani senin de onlarla tek ve biricikti yani, öyle düşünelim. O güzel, o filmde oynarsan harika ve daha çok yani işte film yapmak, yazmak vesaire. Ben senin sanatçı yönünün çok kuvvetli olduğunu hep hissediyorum. Sadece önünde değil, içte de bir şey var. İşte dediğim gibi bekliyorum heyecanla, öyle söyleyeyim. Peki, söylemek istediğin bir şey var mı? Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu vallahi. İyi ki geldin. Çok teşekkürler İyi ki Tuğba'cığım. geldim. Ben teşekkür ederim.